Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda size bitkisel bir çay tarifi vereceğiz. Bu çay tarifimiz antioksidan özelliği olan, bağırsak dostu, özellikle karaciğeri temizleyen bir tarif. Ve etrafınıza baktığınızda her yerde bu bitkiyi görüyorsunuz. Kökünden yaprağına, çiçeğine, her tarafı her şeyle yenen bir bitkidir bu. Yeşil yapraklarından salata, çiçeklerinden çay, aynı zamanda çiçeklerinden şurup ve yağ da yapabiliyorsunuz. Özellikle maserasyon yöntemiyle çiçeklerinden yağ yapılabiliyor. Bunların tarifleri de benim kanalımda mevcuttur. Temiz olduğunu düşündüğünüz her yerden bu çiçekleri toplayabilirsiniz. Yapraklarını kullanabilirsiniz. Özellikle bu mevsimde toplarsanız, kurutursanız sürekli kullanabilirsiniz. Bunlar da benim saksılarımda yetiştirdiğim radikalarım. Şimdi bu çiçekler gerçekten çok özel. Dünyanın dört bir tarafına yayılmıştır. Pek çoğumuz bunu zaten püf püf çiçeği olarak da biliriz. Ve çocukluğumuzda hep üflemişizdir. Güzelce sudan geçirip üzerindeki tozlar, böcekler varsa yıkıyoruz. Düzenli ilaç kullanan ve hamilelerin mutlaka doktor onayı alarak bu çayı kullanmalarını tavsiye ederim. Kaynayan 1 su bardağı suyun içerisine 3 çiçek, 3 yeşil yaprak koyduğunuzda kaynatıyorsunuz. Bu çay tarifinin pek çok çeşidi var arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmına diğer çay şekillerini de yazacağım. Güzelce 1-2 dakika kaynatıyoruz. Ben kapağını bulamadığım için bu minik kabı koydum ağzına. Daha sonra kaynayan çayımızı bir kenara alıp dinlendireceğiz. Sıcak tüketmiyoruz. 15-20 dakika dinlendireceğiz. Ilık bir şekilde tüketeceğiz. Peki nasıl tüketmeliyiz? Günde 2 fincan tüketebilirsiniz. Sabahları kahvaltıdan önce aç karnına yarım su bardağı, kahvaltıdan sonra tekrar yarım su bardağı çayınızı tüketebilirsiniz. Dediğim gibi hamileler ve düzenli ilaç kullananların mutlaka doktor onayı alarak kullanmalarını tavsiye ederim. Yeşil yapraklarını mutlaka salata yapın. Zeytinyağı, limon çok güzel olur. İçine bir tane de domates doğrayın. Harika bir salata olur. Çiçeklerinden maserasyon yöntemiyle yağ yapılıyor. Masaj yaparak özellikle romatizma ve eklem ağrılarında kullanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde çiçeklerinden şurup yapılıyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanser hücrelerini durdurduğu, kanseri önlediği ile ilgili çok ciddi çalışmalar olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Bunlarla ilgili çok özel 2 tane videomu yine açıklamalar kısmına koyacağım. Lütfen izlemeyi unutmayın. Yine daha ayrıntılı yararlarını öğrenmek isterseniz onunla da ilgili ayrıca bir videom var. O videomu da izlersiniz. Dediğim gibi dünyanın her yerine saçılmış bu değerli nimeti siz de değerlendirin. Üstelik bedava, üstelik tertemiz, üstelik organik. Temiz olduğunu düşündüğünüz her yerden toplayıp kurutabilirsiniz. Hepinize şifa olsun, afiyet olsun, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı da unutmayın.